BMW F30 aracın hem şanzıman karterinde kaçaklar olduğu için hem de yağ değişim zamanı geldiğinden bakımını yaptırmak isteyen bir dostum Teknik Kariyer Garaj'a geldi. İlk olarak aracımızı lifte alıp alt taraftaki motor ve şanzıman tarafındaki muhafazaların cıvatalarını söküyoruz. Parçaları teker teker aldıktan sonra şanzıman karterinin tapasını açarak yağın boşalmasını sağladım. Yağ iyice süzülürken ben de yağdan dolayı epey kirlenen muhafazanın temizliğine başladım. Önce ağır yağ çözücüyü parçalara uygulayıp bir müddet bekledikten sonra basınçlı su ile parçaların temizliğini güzelce yaptım. Tekrar karterimizin değişimine dönecek olursak öncesinde gevşettiğim 13 adet cıvatayı bir akülü vidalama ile hızlıca söktüm. Son cıvatamızı da söküp karteri yerinden aldıktan sonra gördüğünüz gibi orijinal karterimiz bu zamana kadar hiç değişmemiş. Yeni aldığımız karterde filtre birleşik olduğundan ekstra bir filtre değişimi yapılmayacak olup tüm tapa ve cıvatalar set içerisinden çıkmaktadır. Şanzıman yağlarımızı da hazır ettikten sonra tekrar karterimizin montajına geçiyoruz. Karterin filtre lastiğini ve contaları yağladıktan sonra hizalamasını yapıp filtrenin yuvasına oturduğunu tık sesini duyarak 13 adet cıvatayı hızlı bir şekilde yerlerine sıkmadan taktım. Daha sonra işlemin düzgün ve hızlı olması adına yine akülü vidalamanın en düşük tork kademesinde aracın servis kılavuzunda belirtildiği sırayla tüm cıvataları tek tek sıktım. Kapak plastik olduğu için ve tekrar yağ kaçakları olmaması adına bir tork anahtarı alarak görseldeki sıralama ile tüm cıvataları 10 Nm ile torklayarak tek tek sıktım. En son karter tapasını da 8-9 Nm ile sıkarak montaj işlemimizi tamamladık. Yağ dolumu için şanzıman üzerindeki tapayı yerinden çıkarttıktan sonra pompa ve yağlarımızı masaya alıp teçhizatı hazır ediyoruz. Pompayı çalıştırıp içindeki eski yağı biraz boşa akıttıktan sonra dolum hortumunu şanzımandaki yerine yerleştirip pompalamaya başlıyoruz. Kutulardaki yağ bittikçe yenisini üzerine doldurup ta ki şanzımandaki yağ taşana kadar dolum işlemine devam ediyorum. Dolum ağzından yağ sızıntısı başladığı anda işlemi sonlandırarak tapayı tekrardan yerine taktım. Aracı tekrar aşağı indirip dolum işlemine devam edebilmek için arıza tespit cihazını aracıma bağladım. Dolum işleminde böyle bir cihazınızın olması işlemlerde size yönlendirmesi adına iyi olacaktır. Eğer bu kadar kapsamlı bir arıza tespit cihazınız yoksa bile araç şanzıman yağ sıcaklığını görebileceğiniz basit bir yazılım ve cihazla işinizi görecektir. Cihazın şanzıman yağ değişim bölümünden ilgili seçenekleri seçerek ilerledikten sonra aracı çalıştırıp devir 1000'in altına düştükten sonra gaz vermeden tüm viteslerde M1 ve M2 dahil olmak üzere 10'ar saniye bekliyorum. 30 saniye boyunca da vites P konumunda 2000 devirde motora gaz vererek tork konvertörünün dolmasını sağladım. Bu noktadan sonra araç çalışırken yağ dolum tapasını açarak cihazın yönlendirmesiyle işlemlerime devam ediyorum. Yağ sıcaklığı 40 dereceye ulaştıktan sonra açık olan tapadan tekrar yağ dolum işlemine pompayı çalıştırarak devam ettim. Taşma olduktan sonra yeni dolum tapasını yerine takarak buradaki işlemlerimi sonlandırdım. Alt muhafazalarımızı da yerine taktıktan sonra artık aracımız hazır.